Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte işkembe ve bumbar dolması hazırlayacağız. Böyle orijinal tarifiyle. Evet, fazla kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifime geçmek istiyorum. Burada bir tane bumbarım var. Bir tane de işkembem var. Böyle temiz olacak şekilde yıkadım ve sonra da karbonatlı sirkeli suda beklettim. Yıkadım çok temiz olması için. Evet, bütün malzemelerim burada. Hemen dilerseniz içine hazırlayalım ve dolduralım. Böyle bir su bardağından biraz eksik sıvı yağ ilave ediyorum. Burada da böyle bir tane büyük boy soğanım var. 6-7 diş de sarımsağım vardı. Sarımsağımı ve soğanlarımı temiz olacak şekilde yıkadım. Sarımsağımı ezdim. Soğanlarımı da ince olacak şekilde robotumdan geçirdim. Hemen yağımızın üzerine ilave edelim. Burada da bir yemek kaşığı dolusu biber salçam var. Sizler dilerseniz birazını biber salçası, birazını da domates salçası kullanabilirsiniz. Evet, burada da baharatlarım var. Bir tatlı kaşığı tuzum, bir tatlı kaşığı pul biberim, bir tatlı kaşığı kimyonum, bir çay kaşığı da karabiberim var. Hemen böyle pul biberimin altında kaldı. Baharatlarımı da ilave ediyorum. Evet, burada da 2,5 su bardağı pirincim var. Temiz olacak şekilde yıkadım yine pirincimi de. Evet, hemen ben bunu da belirteyim. İsteyenler domates, maydanoz da ilave edebilir. Ama bumbarımızın ve işkembemizin orijinal tarifi budur arkadaşlar. Yani domates ve maydanoz kullanılmaz. Yani domates ve maydanozu sonradan ilave etmişler. Dediğim gibi orijinal tarifi budur. Yine de isteyenler domates ve maydanoz kullanabilir belirttiğim gibi. Evet, şimdi iç harcımı karıştırmak istiyorum. Evet, tamam, iç harcımı karıştırdım. Şimdi doldurmaya başlayalım. Evet, şimdi size öyle bir yöntem göstereceğim ki herkesin kolaylıkla doldurabileceği bir bumbar dolması olacak kesinlikle. Hemen böyle uç kısmını içe doğru katıyoruz. Bakar mısınız? Yani şimdi bunu doldururken kendiliğinden dolacak arkadaşlar. Bumbarımızın içi dışına çıkacak. Hemen böyle dolma oyacağı kaşığımın üzerine iç harcımdan alıyorum ve bumbarımın içine ilave ediyorum. Yani böyle dakikalar içinde yapabileceğiniz bir bumbar ve işkembe dolması olacak. Evet, bumbarımızın bir ucunu tepsimizin içine ilave edelim. İç harcımızın üzerine ilave etmeyelim. Çünkü bumbarımızın içinden bir sıvı çıkıyor arkadaşlar. O sıvının asla iç harcımızla karışmaması lazım. Bu püf noktasına da dikkat ederseniz çok iyi olur. Evet, gördüğünüz gibi dakikalar içinde doldurdum. Hemen şöyle göstereyim. Evet, yan taraftaki tenceremin içine alıyorum. Hemen bir tane daha doldurup göstermek istiyorum. Evet, şimdi tekrardan bumbarımın ucunu böyle içine doğru ilave ediyorum. Ve dolma oyacağı kaşığımın üzerine iç harcımdan alıyorum ve tekrardan dolduruyorum. Evet, bu şekilde. Yani bakar mısınız, o kadar kolay bir bumbar doldurma işlemi ki kesinlikle rahatlıkla bugüne kadar hiç yapmamış kişiler bile yapabilir. Tekrardan bumbarımı doldurmaya başlıyorum. Aynısı gibi. Yani ben bu yöntemle doldurmayı büyüklerimden öğrendim arkadaşlar ve kendimi bildim bileli de bu şekilde partımı ve bumbarımı doldururum. Gerçekten de çok kolay. Asla zor bir aşaması yok.
Yani biz ailecek çok seviyoruz. Açıkçası ben sık sık da yaparım. Tabii ki herkes sevmiyor işkembe dolmasını ve bumbar dolmasını. Ama bir defa denediğinizde emin olun ki bağımlısı olacaksınız. Kesinlikle abartmıyorum. Evet, hemen tenceremin içine alıyorum. Evet, şimdi bütün bumbarlarımı sizlere gösterdiğim gibi doldurup bitireceğim. Sonra işkembe dolmamı hazırlayacağım. Evet, bumbarlarımı doldurdum. Şimdi de işkembemizi dolduralım. Hemen böyle içine biraz iç harcı ilave ediyorum ve ağzını bu şekilde kapatıyorum. Hemen düzlüyorum pirincimi. Ve şimdi iğnem ile dikeceğim. Böyle bu şekilde. Hemen böyle elime alıp yakından göstermek istiyorum nasıl diktiğimi. Evet, bu şekilde dikeceğiz. Evet, iğnemizi sık sık atalım ki sık dikilsin. Aralık kalmasın. Aralık kalırsa aralardan pirincimiz dışarıya çıkar. Pirincimizin dışa çıkmaması için iğnemizi sık sık atalım ki sık dikilsin. Evet, hemen göstereyim bu şekilde. Evet, şimdi tekrardan iç harcımdan ilave ediyorum. Eğer iç harcını fazla sevmiyorsanız biraz az da ilave edebilirsiniz. Biz biraz iç harcı bol sevdiğimiz için ben bol bol katıyorum bumbarımın içine. Evet, şimdi tekrardan bir ucundan bir ucuna kadar sık olacak şekilde dikiyorum. Evet, bu şekilde. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim bilginize. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi doldurup bitirdim. Şimdi ben bumbarımın üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum ki o dışarıya çıkan sıvısını temizlemek için. Evet, şimdi elimle bu şekilde ovalayacağım ki o sıvılar iyice temizlensin. Sonra yıkayacağım temiz olacak şekilde. Ya bakar mısınız? Bu sıvının temizlenmesi lazım. Asla bu sıvısıyla birlikte pişirmiyoruz. Evet, tamam, şimdi iyice yıkayacağım. Evet, temiz olacak şekilde yıkadım. Şimdi işkembemin üzerine ilave ediyorum. Ve üzerine su ilave edip ocağımın üzerine alacağım. Evet, şimdi biraz daha su ilave edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi tenceremin üzerinden çok az bir yer kaldı. Tamamen su ile doldurdum. Çünkü neden derseniz kaynamaya başlayınca suyumuz azalıyor.
Evet, hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Ben düdüklü tencere kullanamıyorum. Zamanında bir kaza geçirdiğim için o yüzden cesaret edip de düdüklü tencerede pişiremiyorum ben. Sizler dilerseniz düdüklü tencerenizde pişirebilirsiniz. Çünkü düdüklü tencerede 1 saatte 40 dakikada pişiyor. Ama ben tencerede pişireceğim için benimkisi bayağı bir zaman alıyor. 2 saatte 3 saat kadar bir sürede pişiyor. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi ocağımın üzerine alacağım. Yumuşayıncaya kadar pişireceğim bilginize. Evet, işkembe dolmam ve bumbar dolmam pişti. Böyle lokum kıvamında bir lezzeti oldu kesinlikle. Evet, hemen böyle göstermek istiyorum. Yani elimle göstermek isterdim ama çok sıcak şu an. Çünkü daha yeni ocağımın üzerinden alıp tepsimin içine aldım. Evet, gördüğünüz gibi çatalımız hiç zorlanmadan giriyor. Yani bu demek oluyor ki çok güzel pişmiş. Hemen böyle işkembe dolmama da batırmak istiyorum. Bakar mısınız? Yani çatalım rahatlıkla giriyor arkadaşlar. Çok güzel pişmiş. Evet, hemen böyle elim yansa da göstermek istiyorum. Şöyle bakar mısınız? Hiç zorlanmadan elimle de böldüm. İçi de tane tane olmuş. Kesinlikle orijinal işkembe dolması ve bumbar dolması oldu. Gördüğünüz gibi içi de dışı da çok güzel oldu. Evet, hemen böyle bölebilirsem diğerinden de bölmek istiyorum. Bakar mısınız? Hiç zorlanmadan işkembemi de böldüm elimle. Evet, umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Bugünkü tarifim de buraya kadardı. Evet, işkembemi de nasıl temizlediğimi açıklamalar kısmına not düşeceğim arkadaşlar. Oradan bakıp işkembe nasıl temizlenir en sağlıklı yöntemiyle açıklamalar kısmından bakıp yapabilirsiniz. Evet, hemen bunu belirtmek istiyorum. İşkembenizi temizlerken arkadaşlar kesinlikle aspirinle, kireçle temizlemeyin. Hem çok sağlıksız hem de asla pişmiyor. Tamamen çöpe dökersiniz, benden söylemesi. Çünkü aspirin ve kireçle temizlenen işkembe pişmiyor arkadaşlar. Daha önceden denemiş biri olaraktan buna da değinmek istedim. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Abone olup bildirim tuşlarınızı açmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum.